Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Achtung, ben Ozan Kurzbay. Aynen. Yine sizin için geldim arkadaşlar. Mayday, mayday. Başlıyoruz arkadaşlar. Haftalık astroloji yayınlarına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar mevzu ciddi. Neden mevzu ciddi? Çünkü bu hafta iki önemli olay birden gerçekleşecek. Birincisi Jüpiter gezegeni burç değiştiriyor. Yengeç burcundan Aslan burcuna geçiş yapacak. Yani eksi bir gezegenden matematiksel olarak eksi değerdeki bir gezegenden artı değerdeki bir gezegenden diyorum burçtan eksi değerdeki burçtan yengeçten artı değerdeki bir burca Aslan burcuna geçiş yapacak. Mars gezegeni ise Mars gezegeni Boğa burcundan çıkıp o da eksideydi. Boğa burcu çünkü matematiksel olarak eksi değerde. Artı değerde olan ikizler burcuna geçiş yapacak. Şimdi bunu Solar Fire ile hemen açıklayalım bakalım. Evet, burada Solar Fire hemen görünüyor burada. Şimdi ayın birine bakmışız. Geri dönelim. Bugün ayın 28'i. Hop, hop, pazar günü. Bugün ayın 28'i. Şu anda Mars 29 derece Boğa burcunda. Eksinin zirvesinde, savunmanın zirvesinde. Jüpiter 29 derecede Yengeç burcunda. O da eksinin zirvesinde, savunmanın zirvesinde. Şimdi bir gün ileri at, pazartesi günü Mars otomatik olarak ikizler burcuna geçmiş oluyor. Artı Jüpiter halen da ekside. Pazartesi günü. Salı günü Jüpiter gördüğünüz gibi Aslan burcunda artı bir burçta. Şimdi matematiksel olarak bunu açıklamak zorundayım. Ondan sonra başka bir haberim daha var. Jüpiter artıya geçmiş oluyor. Mars artıya geçmiş oluyor. Güneş ekside, Yengeç burcunda. Venüs Aslan burcunda artıda. Merkür Yengeç burcunda artıda, ekside. Bir de önümüzdeki hafta Merkür'ün retrosu da var. Onu da hesaba katmamız gerekiyor. Yoksa olmaz. Merkür Yengeç burcunda önümüzdeki hafta Salı günü farkındaysanız durağan pozisyonuna geçiyor. Çarşamba günü de retro hareketine başlıyor Yengeç burcunda. Yani güvenlik alanımızda. Güvenlik alanımızda geçmiş tamamlanmaları yaşayacağız önümüzdeki haftadan itibaren. Ama bunu yaparken Jüpiter'i kullanacağız, Venüs'ü kullanacağız, Mars'ı kullanacağız. Daha da önemli kısmı Mars-Uranüs kavuşumunu kullanacağız. İkizler burcunda. Uranüs de İkizler burcunda artıda fırtına gibi esiyor. Aynen. Şimdi önümüzdeki hafta artı 1, artı 2, artı 3, artı 4. 4 artı. 2 tane eksi. Ne yapar? Artı 2. Önümüzdeki hafta artı 2'ye geçiş yapacağız. En geç salı günü artı 2'ye geçiş yapacağız. Pazartesi günü pazartesi günü o artı 1 olacak. Salı günü artı 2 olacak. Neden? Çünkü Jüpiter ekside olacak o zamana kadar. O yüzden önce önce avantaj 1'li olacak, sonra avantaj 2'ye çıkacak. Bunu kullanmamız gerekiyor önümüzdeki hafta. Ve ayı izleyelim. Ay nerede? Ay Oğlak burcunda, haftanın hemen başında. Oğlak burcu eksi, ayın hareketleri bunlar. Oradan Kova burcuna geçecek artı. Oradan Balık burcuna geçecek eksi. Yani eksi 1. Duygusal olarak önümüzdeki hafta kendimize dikkat etmemiz gerekiyor verdiğimiz tepkilere. Çünkü ay otomatik robotumuzu, yani otomatik tepkilerimizi, bilinçaltı tepkilerimizi temsil eder. Özellikle bu artıdayken orada bir Plüton kavuşumu olacak.
bizi bayağı bir gelecek bu Plüton kavuşumu. Orada yapmamız gereken şey dönüşürken tepkilerimizi ona göre şey yapmak. Hafta genelinde -1'deyiz. Yani kendi duygusal tepkilerimiz yaşayacağımız sonuçları gösterecek. Kendi duygusal tepkilerimiz yaşayacağımız sonuçları gösterecek önümüzdeki hafta. -1'de ne demek oluyor? Savunmada bir şimdi dışarısı göstereyim abi. Dışarısı burası. Yukarısı. Orası +2 ile gelecek. Pazartesi günü +1, Salı günü +2 ile gelecek her şey. Bu ay hareketleri ise bize bu gelene karşı bizim tepkilerimiz -1'de olacak. +2, -1. Ne yapar? +1. En kötü ihtimalle haftayı +1 ile kapatabilirsin. En kötü ihtimalle. +1 ile kapatabilirsin. Ama burada Merkür'ün retrosu çok önem arz ediyor. Neden? Çünkü tamamlanmalar da olacak. Yengeç burcunda. Yengeç burcu ne? Zodyak'ta 4 numaralı ev. Ana hattımız. Hayatımızın merkezi yani. Hayatımızın merkezine geriye doğru bir tamamlanma var. Ay da ekside çift tamamlanma. Salı gününden itibaren çok ciddi bir şekilde dikkat edilmesi gerekiyor. En kötü ihtimalle bak matematiksel olarak en kötü ihtimalle haftayı +1 ile kapatabilirsin. Tamamen mantık ve matematikle gidersen +1 ile kapatırsın haftayı. Ama mantığın dışına çıkıp da duygusal olarak kararlar vermeye kalkarsan o +1'i -5'e kadar götürürsün abi. O +1'i -5'e kadar götürürsün. Nasıl götürürsün sana göstereyim abi. Hemen söyleyeyim. Nasıl götürürsün? 1, 2, 3, 4. -4 pardon. -4'e kadar götürürsün. -4'e kadar. Hayır. Pazartesi günkü Jüpiter'in bir eksisi daha var. -5'e kadar götürürsün. Duygusal kararlar verirsen -5 yazar. Mantıksal gidersen +1 en kötü ihtimal. +2 biraz daha kendini zorlarsın. +3 biraz daha kendini zorlarsın. +4 tamamen kendini nasıl kullandığına bağlı. Bu da kendini geliştirmeyle doğru orantılı zaten. Tamamen kendini geliştirmeyle doğru orantılı. Zaten önümüzdeki hafta itibariyle astrolojik bu matematiksel videolar tamamen üyelere özel olacak. Üyeler izleyecek. Tarot videoları sıkıntı yok. Onları yayınlarız. Ama astroloji ve matematik videoları üyelere özel olacak. İzlemek isteyenler şimdiden neydi adı? Üyelere özel abone olabilirler. Katıl butonundan önümüzdeki hafta bu saf matematik videolarını izleyebilirsiniz. Bu son hafta zaten. Aynen. Şimdi burçlara gelelim. Burçlara gelelim. Hop hop hop. Evet Nalan. Sayın Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar. Hafta 10 numaralı ev, 11 numaralı ev ve 12 numaralı ev. Ayın fazları sizde. 10 numaralı ev, 11 numaralı ev, 12 numaralı ev. Mayday, mayday. Aynen. Ve 12 numaralı ev önümüzdeki hafta zaten bir dolunayla gireceğiz. Oğlak burcu dolunayla gireceğiz. Ticari bir tamamlanma olacak. Aynen. Ve siz ilerlerken önümüzdeki hafta birilerine bir şeyleri anlatmaya çalışmak yerine onlara göstermeyi tercih edin sayın Güneş burcu ve yükselen burç koçlar. Hiçbir şekilde hiç kimseye bir şey anlatmayın. Sizin yaptığınızdan ders çıkarsınlar. Kariyer evi, dış bağlantılar ve tamamlanma. Kariyer evi, dış bağlantılar ve tamamlanma. Çünkü Mars, Uranüs 3 numaralı evde. Yakın çevrendeki hiç kimseye ne yapması gerektiğini anlatma. Bir şey mi anlatmak istiyor? Bir şey mi halletmek istiyor? Çünkü 3 numaralı yakın çevre ve kardeşler. 2 tane büyük gezegen orada. Sen bir şey mi yapmak istiyorsun kardeşim? Tamam. Beni izle.
Benden örnek al, git yap. Ben durup da senin peşinde koşturacağıma bu iki gezegenin benim hayatımdaki yeriyle meşgul olur, onları inşa ederim. Ben bunları bırakıp sana gelirsem kendimi inşa edemem, kusura bakma. Bunu demek zorundasın bu hafta. Aksi takdirde -5. Aksi takdirde -5. Aynen. Çünkü Mars değerler evinden yakın çevre ve kardeşler evine giriyor. Jüpiter 5 numaralı evine geçiş yapıyor kardeşim senin bu hafta. Yaratıcılık evine. Kendi değerlerini genişletme evine. Orada çok güzel destan yazabilirsin Sayın Koç. Bunu kullanmak varken niye her şeyi bırakıp başkalarının peşinde koşasın? Çünkü bu hafta seni bununla ilgili zorlayacaklar. Matematiksel ve mantıksal olmak zorundasın Sayın Güneş burcu ve yükselen burcu Koç. Aksi takdirde Satürn 1 numaralı evde yükselen burcunda ifadeni alıverir. Sonra faturasını peşinde koştuklarını ödemez, sen ödemek zorunda kalırsın. Aynen. Gelelim Güneş burcu ve yükselen burcu boğalar. Çünkü Koç'un peşinde koşturacaklar. Çünkü matematiksel olarak kendisi artı. Peşinde koşanlar zaten malum eksi. Kendileri beceremiyorlar. O becersin. Sonra onun hakkı ne olacak? Öyle. Olmaz. Öyle bir dünya yok. Çünkü Satürn 1 numaralı evde Koç burcunda der ki kendi hayatına saygın olsun önce. Önce onun değerini bileceksin. Sayın boğalar, siz 9, 10 ve 11 numaralı ev. Dış alanda olacaksınız tamamen bu hafta. Mayday. Mars nerede? Sizin değerler evinize giriş yapıyor. Orada Uranüs'le beraber aşırı savunmada kaldığınız sürece, çünkü siz matematiksel olarak eksisiniz, size Uranüs krizler getirecek. Niye? Çünkü risk almıyor, ilerlemiyor. Aman statükom aynı kalsın, aman statüm aynı kalsın. Yemezler kardeşim. Yemezler. O statün aynı kalamaz. Mümkün değil. Aynı kaldırmaya çalışırsan Plüton nerede? 10 numaralı evde bütün kariyerini bu olmamış diye parçalar. Sonra elinde statükon da kalmaz. Ne yapacaksın o zaman? Yaşam tarzını, hayata olan bakışını değiştireceksin. Önümüzdeki hafta değil. Resmen ben kaç videodur bunu söylüyorum. Aynen. Kaç videodur bunu söylüyorum ki yapmak zorundasın. Neden? Çünkü Jüpiter senin 3 numaralı evinden 4 numaralı evine geçiş yapıyor. Ne demektir bu? Yaşam merkezini genişleteceksin kardeşim önümüzdeki bir sene. Yaşam merkezini genişleteceksin. Genişleme, taşınma, her şey var orada. Yeni ev alma, yeni emlaklara kadar gider bu konu Sayın Boğa. Ama bunun için risk almak zorundasın. Achtung, risk almak zorundasın ve Mars eğer bu riski almazsan, kolaya kaçmaya kalkarsan, korkak hareket edersen o Uranüs Mars'la beraber 2 numaralı evinde birleşip orayı paramparça ederler. Değerlerin diye bir şey kalmaz. Merkür 3 numaralı evine yakın çevrede zaten seni önümüzdeki hafta Allah ziyadesiyle allak bullak edecek retrosuyla beraber. Geçmişte tamamlamadığı her şeyin hesabını kesmeye başlayacak. Sonra 12 numaralı ev, ne oldu ben niye ihanete uğradım? Uğramadın kardeşim. Tamamlaman gereken şeyleri tamamlamadın. Bitti. Statükonu korumakla meşguldün. Çünkü matematiksel olarak eksisin ya. Bunu hayata geçirmek zorundasın önümüzdeki hafta Sayın Boğa burcu. Şimdi korkarlar. Yapacak bir şey yok. Abi Jüpiter genişlemeye doğru getiriyor. O kısmı artık oradan kesip iyice atmak zorunda. Yapacak bir şey yok ya. Aynen. Gelelim Sayın İkizler Burcu'na. Gölgelerin gücü adı. 8 numaralı dış krizler. 9 numaralı ev. Plüton kavuşumu. Bütün yaşam tarzının, yaşam standartlarının, her şeyin artık köklü bir şekilde dönüşmenin son noktasına gelme süreci. En son gölgelerin gücü adına. Ay, Güney Ay düğümü, kavuşum, Balık burcu, kariyer evi, Sayın İkizler. Alan genişleyecek, planlar değişecek önümüzdeki hafta alan genişlemesiyle beraber. Büyümek zorundasın, daha da büyüyeceksin, hesapların daha da büyümek zorunda kalacak Sayın İkizler önümüzdeki hafta. Ve hesaba katılmayan her şeyi önümüzdeki hafta yeniden hesaplamak zorundasın. Hesaba katılmayan her şeyi baştan hesaplamak zorunda kalacaksın. Çünkü başkalarının finansal kaynaklarından artı biraz daha zorlarsan kendini fazladan çok güzel avantaj taşıyabilirsin. Sebep çünkü Uranüs ani sürprizler getirecek bir numaralı evinde.
Mars da bir numaralı eve geçiş yapıyor. İkizler yardırdıkça yardıracak. Achtung. Jüpiter nerede? Yakın çevrede her türlü olanağı getirecek. Abi bunu kullanmasa neyi kullanacak, ne zaman kullanacak? 8 numaralı bir ziyadesiyle kullanman gerekiyor ki 8 numaralı evdeki krizleri ziyadesiyle dönüp dolaşıp sana gelecek ve sen de onu Plüton'la çok güzel bir şekilde yeni bir yaşam standartı haline getireceksin. O yüzden önümüzdeki hafta hesapların tutmayacak sayın ikizler. Daha ötesine geçmek zorunda kalacaksın. Mayday, mayday. Yani olumsuz bir şey mi? Ne olumsuzu? Bundan olumsuz bir şey mi olur? Matematikten hiç mi anlamıyorsun? Matematikten hiç mi anlamıyorsun? Öyle derler. Matematikten hiç anlamıyor bunlar derler. Şimdi ben aşırı tutkulu konuşuyorum ya, dehşet olacak. Yani dehşet derecede iyi olacak demek istiyorum. Dehşet kelimesine takılı kalıyorlar. Ne oldu? Kötü bir şey dedi. Hayır. Hiç mi dinlemiyorlar? Sayın ikizler, önümüzdeki hafta 8 numaralı ev, krizler, borçlar, dönüşüm. 9 numaralı ev, bunun sonucundaki buradan öğrendiklerini yaşam standartına dönüştürme. Ondan sonra ay düğümü kavuşum, kariyer evi, ver coşkuyu. Aynen. Gelelim sayın yengeç burçlarına. Sayın yengeç burç, gölgelerin gücü adına. Sayın yengeç burçları 7, 8 ve 9 numaralı ev. Sırat Köprüsü. Sırrı At Köprüsü sayın yengeçler. 8 numaralı evde Plüton var oğlum. Önümüzdeki hafta Ay, Kova, Plüton yani Ay Kova'ya geçecek, orada Plüton var. Ama Kova'nın olduğu yer Yengeç burcunda Akrebin kendisi. 8 numaralı ev oğlum, boru mu? Bu da aşırı sıkışma getirecek zaten. Aynen. Sıkışma, genişlemeler. Niye? Çünkü Jüpiter değerler evine geçiş yapıyor. Hem sıkışmayı hem genişlemeyi aynı anda yaşayacaksın sen önümüzdeki hafta. Bu durumda da bir şeyleri neşterle kesip atmak zorunda kalacaksın matematiksel olarak. Yapacak bir şey yok. Başka türlü genişleme şansın yok abi senin. Aynen. Ve bu da sanki daha önce yaralanmış bir parmak var. Yani üstü kabuk bağlamış. Ama hala dışarıda karşıdan böyle şey görünüyor, yara görünüyor. Ama benim yaram var, ama benim yaram. Abi o kabuk bağlamış. Al onu, at gitsin ya. Allah Allah. Onunla mı uğraşacaksın ya? Bizi böyle şeylerle uğraştırma sayın yengeç. Yani mevzu ciddi. 7, 8 ve 9 numaralı ev diyor. O sıkışmada o yarı bandını çıkarıp atmazsan ya sıkıntı çıkarsa ya sıkıntı çıkarsa. Bu işte bilinç altındır. O sıkıntı çıkma riskinden dolayı -5'e kadar götürür seni. Onu kesmek zorundasın oradan. Çat, bitti. Arrivederci, gölgelerin gücü adına. Aynen. Bu. Matematik ya. Net. Net. İncele analitik olarak. Değil. Tamam. Oldu. Yani bu ya, hayatının herhangi bir tarafı böyle. Hayatının herhangi bir tarafı böyle. Bak o olmuyor. Aşağısı da iyileşmiş. Bak tamam. İyileşmiyor mu? İyileşmiyor. Kes at, bitti. Ya kabuk bağlamıştır ya kangren olmuştur. Hayatının bir bölümü. O kangren olan kısmı atacaksın. Nokta. Ama dikkat edeceksin. Çünkü Mars 12 numaralı evine geçiş yapıyor önümüzdeki hafta. Enerjin iyice kısıtlanacak. Mars 12 numaralı karanlık nokta. Geçmişte tıkanıp kalırsın. Geçmişte tıkanıp kalırsın. Merkür zaten 1 numaralı evinde retro yapacak. Resmen seni geçmişe doğru çekmeye başlayacak. Orada bir tıkanma yaşayacaksın. Tak diye onu atmak zorundasın kardeşim. Başka matematiksel bir olasılık yok. Bitti. Gelelim şimdi sayın aslan burçlarına. Gölgelerin gücü adına. Nomine Patris, in Filio, in Spiritus Sanctus. Amen. Achtung sayın aslanlar. 6, 7 ve 8 numaralı ev. Sizin önümüzdeki haftaki şeyiniz motto mudur nedir artık adı her neyse mottonuz sert bir kırılma noktası yaşayacaksınız. Sert bir kırılma noktası ve sonra o kırılma noktasından sonra yeniden inşa etme dönemine giriş yapacaksınız. Bu sizi kırılma noktası niye yaşayacaksın? Çünkü orada güncellenmemiş bir yer var. Onun güncellenmesi gerekiyor. O kırılma noktasını onun için yaşayacaksın ve ondan sonra oraya güncellenmiş çok daha verimli, çok daha yeni jenerasyon bir süreç başlatacaksın sayın aslan. Ve bu yüzden de
O Satürn'ün kurallarına uymak zorundasın ve 7 numaralı evdeki Plüton seni aksi takdirde önümüzdeki hafta Can Hatice diye öper. Niye? Bu organizasyon olmamışlar. Biz bu organizasyonu ciddiye alamıyoruz. Fazla pratik yoldan gitmişsin. Satürn'ün düz yolculuğunu aşırı pratiklikle resmen katletmişsin. Tamam artısın ama bir yere kadar. 1 numaralı evine Jüpiter giriş yapıyor. Onu niye kullanmıyorsun kendi yeteneklerini? Jüpiter girdiği yere en zengin olasılıkları getirir. Sen nereye odaklanırsan. Bitti. En pratik yerlere odaklanırsan kendi hayatını en pratik yoldan batırırsın. Yani matematik bu. Sırf pratikliğe gidersen, Satürn'ü tamamen es geçersen, Satürn 9 numaralı evde, bütün yaşam tarzında, bu pratikmiş, burada bir tane daha buldum, bu da pratikmiş, bu da... Peki Satürn'e onaylattın mı bunları? Hadi! Onaylatmazsan orada Satürn sana öyle bir kırılma noktası yaşatır ki, çat, ne oldu? Sil baştan. Bana ne? Düz gittin mi kardeşim Satürn'ün dediği şekilde? Hayır, bitti. Satürn'den geçsen bile Plüton 7 numaralı evde haftaya öter. Bu yüzden önümüzdeki hafta bunu çok dikkatli bir şekilde tık 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 hakkını vere vere ilerlemen lazım Sayın Aslan. Bunu yaparsan 3-4 kat birden sıçrarsın. Artı 5 demiştim sana hatırlıyorsan başta videonun başında. Aynen. Done. Gelelim şimdi Başak burçlarına. Gölgelerin gücü anlamı. Sizin mottonuz önümüzdeki hafta sen dümdüz yolda ilerleyeceksin kardeşim Sayın Başak. Çünkü Jüpiter senin 12 numaralı evinde seni orada koruma altına alıyor. O kalkanla beraber. Aynen. Ve dümdüz yürüsen, dümdüz yürü. Satürn seni zaten 8 numaralı evde başkalarının risklerinden de koruma altına alıyor. İki korumayı birden kullanırsan dümdüz yürüyeceksin. Bırak önümüzdeki hafta her şeyi Satürn ve Jüpiter kontrol altına alsın. Sen garantici ve esnek bir şekilde dümdüz yardır. Sebep Mars ve Uranüs 10 numaralı evinde. Boru mu? Ani fırsatlar ve sağlam fırsatlar. Ve haftaya 5 numaralı ev, 6 numaralı ev, 7 numaralı ev. Kafadaki yaratıcılık, onun üstüne onu rutinlerine katma ve en son anlaşmayı imzalama. Arkadan iş çevirmeye kalkan herkesi şimdiye kadar Jüpiter 11 numaralı karşına çıkardı, al çöz dedi. Şimdi artık çözme bana bırak diyor 12 numaralı evde. Çözme bana bırak, ben yaparım. Sen yoluna bak. Daha önce bir dur Başak, al bunu çöz diyordu. 12 çöz ve verimli hale getir. Jüpiter ben. Çünkü insanlar der ya Jüpiter zenginlik getiriyor. Hayır, zengin olasılık getiriyor. Onu senin çözüp pozitife döndürme ihtimalin var. O olasılıkları getiriyor. Yani sana merdiveni aşağı sarkıtıyor Jüpiter. Çık yukarıya. Ama çöze çöze çık. Her çözdüğün sana bir basamak olacak. Her çözdüğün sana bir basamak olacak. Bu Jüpiter. Şimdiye kadar bir sene sana merdiven attı. Şimdi diyor ki o merdiveni geçsen dümdüz tırman yürü, düz duvara tırman. Ben seni 12 numaralı evde her halde, her şekilde koruyacağım. Ve şurada ne varsa ver coşkuyu. Çünkü Mars'ı 10 numaralı evine verdim. Kariyerde yardıracaksın. Yolda fırsatlar gelecek. O fırsatlarla beraber de fırtına gibi yardıracaksın. Dümdüz git. Korkma. Korkma ihtimalin var. Sebep sen matematiksel olarak eksisin. Çekimser kalabilirsin. Ama Mars ve Uranüs ikizler burcunda. Artıda. O yüzden yardır. Aynen. Temiz. Gelelim terazi burçlarına. Bu haftaki sizin mottonuz terazi burcunun en sevdiği şey ne? Felsefe. O zaman o felsefeyle destan yaz. Destan yazmaya hazırlan. Yeni bir yaşam felsefesi geliştireceksin. Sayın Güneş burcu ve yükselen burcu teraziler. Neye istinaden? Jüpiter 10 numaralı evinden çıkıp 11 numaralı evine geçiş yapıyor.
Destan sahneye çık, destan yaz Sayın Terazi. Net. Merkür zaten geçmişte yapamadığın, tamamlayamadığın her şeyi tekrardan önüne geçirecek. Destan yaz dememizin sebebi bu. Mars, Uranüs senin 9 numaralı evinde, İkizler Burcu'nda resmen Sayın Terazi ne var? Oradan gidiyorsun değil mi? Evet, ben senin yoluna atıyorum diğer fırsatları. Sen havada kapıyorsun. Onlar atıyor. Sen havadan kapıyorsun. Çünkü ikiniz de hava grubusunuz. İkizler de hava. Sen havanın kardinali, sen havadan böyle tık diye kaparsın zaten. O yüzden yardırmak zorundasın. Hayatının merkezinden başlayacaksın önümüzdeki hafta. Tertemiz. Oradan yaratıcılığa vuracaksın. Ay Plüton kavuşumu Kova burcunda. O da hava, sen de havasın. En son Ay Balık burcuna geçiş yapacak. Senin 6 numaralı evinde bütün yaşam şeklini böyle U dönüş şeklinde bildiğin futbolu bilenler voley vuracaklar önümüzdeki hafta. Bam! Bitti. Sayın teraziler. O voleyi vurmak zorundasın. Hatta sana tavsiyem gelişine vur. Gelişine vur kardeşim. Tabii. Hani her şekilde kârdasın lan. Oğlum İkizler Burcu'nda Uranüs, Mars. Tertemiz. Plüton Kova burcunda tertemiz. Bitti. Yaratıcılığında. Sezgisi seni vurduğun şey zaten sezgisel vuracaksın sen. Dank, şut, gol. O da tertemiz. Satürn Koç burcunda senin 7 numaralı evinde en fazla potalı atarsın. Ama o basket girer. Potalı atarsın o basket girer. Orada yapacak bir şey yok. Önümüzdeki hafta resmen destan yaz. İçinden nasıl geliyorsa öyle yaz Sayın Terazi önümüzdeki hafta. 4 numaralı ev hayatının merkezi. 5 numaralı ev bununla ilgili gönlünden ne geçiyorsa yapacakların ve ondan sonra bam! Final destination. Organizasyona startlar. Bitti. Nokta. Gelelim Sayın Akrep Burç'ta. Kavleşin. Adam hasta etmesinler. Aynen Sayın Akrepler. Evet. Sizin mottonuz kariyerde bir genişleme söz konusu. Ama bu genişleme krizler bağlantısıyla genişleme olacak. Krizleri çok iyi bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. Ve tamamını güncelleyerek ilerlersen çok rahat bir şekilde krizleri muhteşem bir şekilde aşabilirsin Sayın Akrep Burcu. 3 numaralı ev, 4 numaralı ev, 5 numaralı ev. Zaten haftanın ortasında hayatının ana merkezinde resmen böyle ne oldu? Mıknatıs çalıştı. Plüton mıknatısı çalıştı. Oraya doğru o senin yönetici gezegenin zaten kardeşim. Aynen. Venüs Jüpiter 10 numaralı evinde oğlum. Onu o kadar iyi bir şekilde kullanman lazım ki Jüpiter Plüton karşıtlığını. Kendi inisiyatifine. Orada yapacak hiçbir şey yok. Düşündüklerini hayatının merkeziyle birleştir. Ondan sonra ay düğümüyle vur, gol olsun yaratıcılığında. Bunu yaparken Mars Mars nerede olacak? 8 numaralı evde. Krizleri bu yüzden, krizler senin için o yüzden önemli. Mars ve Uranüs krizleri ne kadar iyi yönetimine bağlı olarak sana çok güzel fırsatlar çıkarıp gol atmanı sağlayacaklar. Bunu tamamen doğaçlama bir şekilde yapmak zorundasın ve terazi gibi doğru zamanda voleyi oturtursan o golün izlerken tadından yenmez. Aynen. Bitti. Done. Anladılar öyle şey. İşte onu yaparken de güncel kalmak zorundasın. Nokta. Gelelim sayın yay burçlarına, uçan pisişikler. Sizin noktanız bol bol anlaşma, güncellenme, hedefe kilitlenme ve krizlerden faydalanma. Oğlak burcuna benziyor ama bir tık daha değişiyor matematiksel olarak. Onlar bir hedefe gidelim. Oraya gol atacaklar. Sizin atacağınız hedefin haddi hesabı yok. Niye?
Çünkü 2 numaralı ev kendi değerlerin, 3 numaralı ev düşündüklerin. Çünkü sen sabit bir burç değilsin. Akrep sabit bir burç. Sen esnek gider, tıkır tıkır götürürsün. Oradan götürürsün, oradan götürürsün. Final destination nerede? Hayatının merkezinde 4 numaralı evde. Nerede olabilir? Ki Jüpiter önümüzdeki hafta Yengeç burcuna, Aslan burcuna geçiyor pardon. Senin 8 numaralı, 9 numaralı evine. 9 numaralı evin yöneticisi kim ana? Sen. Senin yönetici gezegenin kim? Jüpiter. Kendi yönettiği eve giriyor yani. Kalan bütün yükseleni burçlardan daha avantajlısın. Çünkü Jüpiter kendi yönettiği eve girdi mi şov yapar. O yüzden daha avantajlısın zaten. O sebepten sayın yayın alacağı riskin en sevdiği şey ve döndüreceği olayların hattı var, hesabı yok. Hattı var, hesabı yok. Mars ve Uranüs nerede? 7 numaralı evinde. 4 bir yandan avantaj geliyor. Kardeşim, ayıp denen bir şey var. Bunu kullanamıyorsan biri şunun eline bir silah versin. Kendime ihanet ettim. Yapamıyorum. Nasıl yapamadığımı ben de anlamıyorum. Sıkıntı orada. Yapmak abi yani gözü kapalı gitsen gene yaparsın. Yani illa ki yolda bir yerde denk gelip sana çarpar. Çünkü sen insanlar gibi düz yürüyemezsin ki. Bir sağa gider, bir sola gider. Yay bu. Bir sağa gider, bir yerden denk gelecek illa ki. Denk gelmemesi imkansız. O değerleri. Ben de tam bunu düşünmüştüm. Tak, ben de tam bunu düşünmüştüm. Tak, ben de tam bunu düşünmüştüm. Tak, bitti. Gelelim şimdi Oğlak burçlarına. Sayın Oğlaklar, en nomine Patris, en Filio, en Spiritus Sanctus. Dursun da içeyim. Susamışım, haberim yok. Şimdi Oğlaklar. 1 numaralı ev, 2 numaralı ev ve 3 numaralı ev. Sizin mottonuz krizlerden kar da zarar da çıkarabilirsiniz. Ne kadar risk aldığınıza doğru orantılı. Ancak o riski bir alıp da ilerlemeye kalkarsanız onun ucu bucağı yok. Sınırın sonu sizsiniz. Yapabilirseniz ama. Yapabilirseniz. Çünkü Jüpiter senin 8 numaralı evine giriş yapıyor. Tam krizler evi. Orayı genişletecek. Oradan kendi değerlerine, Plüton'a neleri katacağı tamamen sana bağlı. Senin risk öngörüne bağlı. Riskte nereye kadar gidebilirsen orası sana geri gelecek çünkü Merkür'de retroda olacak. Hadi Uranüs ve Mars 6 numaralı evde günlük rutinler evinde bir oraya esneyecek Mars, bir öbür tarafa esneyecek. İkizler burcu çünkü. Bir o tarafa esneyecek, bir o tarafa esneyecek. Ya Yusuf her şeyi çöpe atarsın Sayın Oğlak. Ben statüko yapacaksın değil mi? Nereden anladın? Ağzından çıkan cümle ben diyorsan yemiyordur. Oradan bile o kadar öngörülebilirsin ki yani yapacak bir şey yok. Ama o statikoyu asla kuramayacaksın. Krizler evi çat diye yapıştıracak coşkuyu. Neden? Çünkü Plüton 2 numaralı değerler evinde diyor ki ben sana yönetimi verdim ama güncel kalman şartıyla. Orada yapacak bir şey yok. Güncel değilsen dan. Yerse. Yerse. Baktı ki yemiyor. Nasıl yapacak? Jüpiter, Plüton karşıt açıyla. Ya tamamen genişlersin ya tamamen küçülürsün. En son sana müsaade edeceği eğer nefes alabiliyor musun kardeşim? Evet, tamam bitti. Bu şekilde idare etsin. Ama sadece nefes alabiliyor. Abi yönetim, kararlar sadece onun yani ben onun istediği şeyi yapıyorum. Yapacak bir şey yok. O ne istiyorsa o olacak. Bitti. Çünkü Satürn hayatının merkezi. Abi alıverir ifadeni. Gelelim şimdi kova burçlarına. Sayın kovalar. Evet sizin mottonuz çok hızlı bir
sıçrama sürecine giriyorsunuz ve eğer sıçramayı hiç bozmazsanız direkt zirvedesiniz. Matematiksel olarak. Neye istinaden konuşuyorum? Söyleyeyim hemen. Jüpiter 7 numaralı evde. Yeterli mi? Yeterli mi? Dışarıdan çok güzel fırsatlar getiriyor. Direkt anlaşmalar. Uranüs Mars 5 numaralı evde. Rebound'u ne kadar yükseğe çıkarırsan yaratıcılığında o kadar zirvedesin kardeşim. Ayıp denen bir şey var. Aynen. Haftanın başında 12 numaraları kapattım mı arkadaşım? Kapattım. Bitti. Oğlak. Haftanın ortasında Ay Plüton senin 1 numaralı evinde istediğini yap. İstediğin yaratıcılığın dibine vur. En son Ay Balık burcunda değerlerinde. Şimdi o değerleri kendi yaratıcılığını istediğin hangi noktaya getirebilirsen Jüpiter'in desteği olacak orada. Bitti. Sıkıntı yok. Sen gönlün ne istiyorsa onun peşinden koşmuyorsan kimseyi suçlama hakkın yok. Ama tahmin yapmazsın zaten. Sen sabit durursun, dik kafalısın, yaparsın. O yüzden showtime önümüzdeki hafta Sayın Kova. Showtime. Tekrar edeyim mi? Showtime. Önümüzdeki hafta. Yapacak hiçbir şey yok. Yeter ki Satürn disiplinini koru 3 numaralı evinde. Yani düşündüklerini yaparken istikrarlı ol. Bitti. Başka şey istemiyoruz senden. Yani kısa ama o kadar net ki. O kadar net. Daha net olamaz. Abi 7 numaralı evinde Jüpiter, Venüs var ya. Daha ne olabilir? 7 numaralı karşıdaki her kiminle meşgulsen onun evi. Venüs orada yaratıcılık. Ondan sonra Aslan Burcu'nda sahnede. Her şekilde sahneye çıkmak zorundasın. Her şekilde sahneye çıkmak ve orada şov yapmak zorundasın. Bitti. Aslan Burcu'nda yaratıcılık. Venüs, para. Parayla yaratıcılık, aslanı birleştir. Jüpiter, o da paraya odaklandığı yerde genişleme. Aslan 5 numaralı ev. Yaratıcılığın zirvesi. Kova, sahne. Bitti. Bitti. Gelelim şimdi balık burçlarına. Sayın balıklar, sizin mottonuz her şey üst üste gelecek önümüzdeki hafta. Üst üste binecek ve bu üst üste gelmiş şeyleri balık ayrıntıcılığıyla üst üste mi geldi? Tık 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 tık. Ayır, ayrıntı, genişlet. Yüksel. Yana al, yükselt, ayrıntılarla kendi genişlet, yarat. Üçüncü üst üste gelen şeyi ayrıntılarla genişlet. Şimdi hepsine bir değer inşa et. Dınk 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 dınk. İnşa edeceksin bunu. Yok her şey üst üste geldi çok kötü oldu. Hayır. Bunların hepsi fırsatlar. Nereden baktığına bağlı. Tertemiz. Nereden baktığına bağlı. Nasıl olacak o iş? Mars ve Uranüs 4 numaralı evde. Hayatının merkezinde her şey üst üste binecek. Merkür Güneş'le beraber 5 numaralı evde. Gelmiş geçmiş her şeyi aynı anda getirecek. Oradan üst üste binecek zaten. Jüpiter 6 numaralı evde Aslan Burcu'na günlük rutinlere biniyor. Dediklerimi matematiksel olarak ayır. Showtime. Bitti ya. Plüton zaten 12 numaralı evinde. Sana şuradan arkadaş o yaratıcılığı zaten komple veriyor. Yapman gereken tek şey kullanmak. Kullanmak. Satürn zaten 2 numaralı değerler evinde değil mi? İstikrarlı bir şekilde bütün yaratıcılığı, Neptün kavuşumlu olan bütün yaratıcılığı ziyadesi bir şekilde matematiksel ve mantıksal bir şekilde ilerlettiğin sürece hiçbir sıkıntı çıkmaz. Hayal ettiğinden daha fazlasını yaratırsın. Sayın balık. Ama yeter ki yap. Bu. Yeter ki yap. Her şey üst üste deyip balık gibi kaçarsan her şey yerle bir olur. O yüzden haberin olsun. Ya yerle bir olacak ya da sen her şeyi inşa edeceksin sayın balık. Seçim tamamen sende. Bitti. Done. Arkadaşlar benlik bu kadar. Ben Ozan Kurtbay. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik herkese arrivederci. Eyvallah.